Hoş geldiniz Zonguldak'a. Ben de yeni geldim. Biraz yorgunum. Yüzüme bakmayın. Yarın dinlenmiş olurum. Akdeniz'den yola çıktım. Sabah Datça'dan ve Karadeniz'deyim. Ve güzel bir gün batımı vardı. Biraz puslandı ama yine de şöyle ferahlatıyor insanı denize bakmak. Otelimize geldik. Eşyaları koyduk. Yarın bomba gibi gezmeye başlıyoruz Zonguldak'a. Ecük öteye git bakalım. Ecük öteye gidelim. Hadi gel. Beri bak, beri bak. Böyle gidin aşağı inin. Bu tarafa dönün. Gümeli, Gümeli yazıyor. Ay şuna baksana. Muhteşem bir şey bu. Dev yahu. Baksana çok iyi. Gittikçe serinliyor yer altına iniş. Zonguldak'ta zor dakikalar. Ay aşağı inme duygusu hiç gelmiyor. Allah Allah Allah. Ay bu ne be? Hayallerimin herkülü bu değildi. Ya sen çilek mi olacaksın? 3 ay kaşığına 2 çilek girdi gördün mü? Pidemiz incecik. Burada bir deniz kızı keşfettik. 2 kilometre daha gidecektiniz. Devrek simidi yer misiniz? 10 binliği bir daha bir görelim. Oo. Denizin attığı ağaçlara çatık diyorlar burada. Çok güzel, çok güzel. Tabii ki elle dalıyoruz. Bu arada denize bakmak beni her zaman hem dinlendiriyor hem çok ferahlatıyor. Güzel bir karşılama değil mi? Ve sabah oldu, uyudum, uyandım, dinlendim ve gözümü açar açmaz hemen koşa koşa Fener Mahallesi'ne geldim. Çünkü Fener Mahallesi aslında Zonguldak'ta çok karakteristik ve hikayesi olan yerlerin başında geliyor. Hemen yakınımda da Deniz Feneri var, oraya doğru da yürüyeceğim. Burası aslında şehrin tarihinde, hafızasında önemli bir yere sahip. Çünkü Fransız dönemine işaret ediyor. Fener Mahallesi döneminde Fransızların gelip yerleştiği, yaşadığı mahalle demiştim. 1829'da taş kömürü bulunuyor. Ama taş kömürünün çıkarılması özellikle bir teknik bilgi ve mühendislik istiyor ve tabii ki bilgiyle birlikte deneyim. Bu durumda Osmanlı Fransızlara başvuruyor ve Fransız mühendisler 1896 yılında geliyorlar ve mühendisler, yöneticiler, çalışanlar ve aileleri bu bölgeye yerleşiyor ve burada aynı zamanda o dönemin modern şehir yaşamını, sosyal yaşamını da başlatıyor. Çok keyifli evler kuruyorlar. Aynı zamanda tenis kortları, hatta golf oynuyorlarmış. O yaşamın izleri bugün hala dolaşırken görülebiliyor. Şimdi ben Fener'e doğru yürüyorum. Yürürken de aralar böyle gerçekten yeşil bir şehir Zonguldak. Zaten şehrin %50'si yeşil alan diyor. Şehrin içinden de gözüküyor. Bir tarafında balıkçılık, bir tarafında yeşiller. Yerin altı maden. Şimdi Fener için bir kafe var, müzik falan geliyor. Onun içinden geçeceğiz galiba. Şurada görüyorum Fener'in ucunu. Evet, hadi gelin Fener'i bulduk. Arkamda etrafını dolaşabiliyoruz ama içine giremiyoruz. Fener'in hemen altında bir kafe var. Kafe aslında güzel, böyle yüksekten şehre hakim, güzel bir hem şehri görüyorsunuz hem arkanızda deniz, ferah. Bu arada Fener'in yapımı 1908-1909 yılları. Yine Fransız dönemine işaret ediyor çünkü burada bir liman kuruluyor. O kömürün ticareti, yani bir yere gönderilmesi gerekiyor. Liman o anlamda çok aktif çalışıyor ve o zaman bir deniz fenerine ihtiyaç oluyor. Ve bugün de hala deniz feneri akşam şıkır şıkır yanıyor ve ben buradayım diyor. Biz akşam bunun hemen karşı tarafında Dedaman Otel'deydik ve oradan burayı gördük. Şimdi de Fener'in altındayız. Siz de buralarda dolaşırsanız gelin bu kafede güzel, şehre karşı, denize karşı Fener'in altında bir kahvenizi için. Allah 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 Allah, kısmetimizin taştığı anlar.
Şimdi Fener'in altına doğru böyle ara sokaklar falan dolaşıyoruz. Biraz mahallenin ruhu derken şöyle denizin kıyısı tarafında böyle bir tünel var. Tünelin ucunda da küçücük bir aydınlık var ama ne çıkacak bilmiyoruz. Denize ulaşır mıyız? Hadi gelin, hadi yürüyelim. Yalnız çok acayip bir duygusu var ha. Gittikçe serinliyor yer altına iniş. Tek olsam girer miydim tek gezen biri olarak? Girerdim herhalde yine. Bilemedim. Yalnız insan... Dur bir ışık yakalım ya. Ay kafama su düştü. Ay bir huylandım yemin ediyorum. Şıp bakıyor burası. Ay çok kötü bir his. Bu ne be? Neden böyle bir şey yapmışlar acaba? Ay çok ilginç. Mesela bu tünel ne zamandan beri var? Kafamda deli sorular. Şu an yer altına iniyorsun. Gerçekten karanlık bir şeyin içinde ve yerin altına doğru inmek klostrofobik bir şey. Onu söyleyebiliriz yani. Işığı da gördük. Ama karşıda arabalar görüyorum. Bence buradan araba geçiyormuş ya. Biz yürüdük falan ama. Tarihi kömür işleme ve taşıma sistemleri diyor. Şu an içinde yürüdüğümüz tünelin anlamını ancak anladım. Size de anlatayım. 1945-1958 yılları arasında bu tünelde vagonlar gidip geliyormuş ve o vagonlar taş kömürünün çıkarıldıktan sonra temizlenmesi sonrası ortaya çıkan atıkların denize dökülmesi için buradan aşağı denize ulaştırılıyormuş. Daha sonra kapatılmış, betonlarla hatta kapatılmış. Sonrasında ise bu alan kültürel bir alan olarak temizlenip açılarak insanların gelip geçtiği bir tünel olarak şu an bizim de yaptığımız gibi açık. 1958 yılından sonra işlevi kalmamış çünkü ve 2000 yılında bugün gördüğümüz haliyle açılmış. Of fırtına var bak zamanında 1900 ve 1931'de iki büyük fırtına yaşanmış Zonguldak limanında. Büyük hasar meydana gelmiş. Şimdi burada da bir delik var, bir tünel çıkışı var. Burası var ama çıkar çıkmaz şey duygusu olmadı. Oh ne güzel bir yere çıktım gibi de değil yani biraz böyle bir fena görünüyor. Ama günün sonunda şuradan kıyıdan denizi görebiliyorsun. Bir atlayalım bakalım. Burada da bir ters çıkış var. Bu ne acaba böyle? Bu yerin altından geliyor, o yukarıdan geliyor, o kayaların içinden geliyor. Her taraf böyle yerüstü ve yeraltı şeklinde. Gerçekten bu şehir iki katlı. Murat gel. Burası güzel. Bence burası sürpriz. Gel gel. Deniz koktu deniz. Aha burada bir değişik burası ya. Düşmeyelim bir de suların içine. Şapur şupur. Hiç güzel olmaz. Emin miyiz ya sonuna kadar gitmek istediğimizde? Şu anda Zonguldak'ta zor dakikalar. Hiç gelemeyeceğim zannettim. Aa bak bu güzel oldu. Şurada da bir tane kayık var. Huhu. Yey oldu. Başardık. Çok güzel. Şimdi buradaki soru şu. Buraya kadar gelmeye gerek var mı? Anlamlı mı? Manalı mı? Yani bu sizin kişisel merakınıza, hevesinize, doğayla ilişkinize kalmış. Ben meraklı biri olduğum için geldim. Ve karşılaştığım şeyi de sevdim. Sadece pisliği sevmedim. Klasik Türkiye'de maalesef doğanın içinde gördüğümüz atık manzaralar. Gerçekten de mağaraların içinde gezme duygusu. Zaten mağarada gezeceğiz biliyorsunuz. Burada mağaralar da var. Hem de o mağaralar öyle sıradan mağaralar değil. Herkül'ün cehennemin kapılarına dayandığı, yer altına indiği ve cehennemin bekçisini tutup yeryüzüne çıkardığı mağaralar. Çok iyi Onu anda takip gördük. ediyoruz. Sizin Ya çok sayenizde tatlı. Nasıl güzel gördünüz yerleri- bir fark ederken Geçerken arabada? beyefendiyi görünce profesyonel bir şey oldu anladım. Şöyle gözümüze Ya baktım. çok yardımcı oluyorsunuz bize. Sizin sayenizde Türkiye'nin birçok yerini gezdik. Ay çok teşekkür ederim. ediyoruz. Şimdi de Zonguldak'ı bir keşfedelim Öyle mi? dedik. Ha. Evet. Zonguldak Kömür Jeoparkı'nın kıyı kuşağı boyunca görülebilen çökelim kıyılarıyla falezler önemli jeomorfolojik özelliklerdir diyor bu kıyılarda. Benim hayatta gidemeyeceğim yerler. Demin yürüdüğüm son sınırlarımdayım yani. Ne tuttunuz hamsi mi? Yok, İstanbul. İstavrit. Bunu görmeyi beklemiyorduk. Tenis kortu görelim diye geldik, sizi gördük. Oh, rastgele gerçekten bayağı yüksek. Aşağı bakınca iyi hissettirmiyor yalnız. Ufka bakınca iyi. Bütün kayaların üstünde herkes olta sallıyor. Bak aşağıda da öyle. Denizlerde balık yok. Balık daha yeni yapıyor ya. Yeni mi yapıyor?
Kıştan çıkıyoruz. Nasıl yeni yapıyor? Yok bir sezon anca. Nasıl öyle mi? Tabii. Nedir sezon? Aa ne geliyor? Su çok soğuk olduğu için. Ha. Bak maşallah gördünüz mü? Ne zaman balık oluyor? Suyun sıcaklığı Nasıl ne? diyeyim belki de kışa girdik gireli balık ilk defa yeni yapıyor. Gerçekten bir haftadır mi? balık yapıyor. Evet. Alayım mı lan? Allah! Olta denizde. Pıtı pıtı. Mevsimine göre değişiyor. Şu anda ne olur? Şu anda isabet. İstavrit. İşte herkes ekmeğinin peşinde. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Hadi gidiyoruz. Şu an tenis kortlarını dikizliyoruz. Çok saçma bir yerdeyiz. Girişini ararken kendimizi bir anda alamadık. Bu arada buradaki bu tenis kulübünün Türkiye'nin ilk tenis kulübü olduğu, ilk kortlar olduğu söyleniyor. İstanbul'da Moda'daki tenis kulübü için de ilk denirdi ama burada diyorlar ki hayır, burası Türkiye'nin ilki. Yani öyle bir sosyal yaşam varmış. Tenis Deniz İhtisas Kulübü 1951 yazıyor. Şimdi Maden Müzesi'ne giriş yapacağız ama biz açılmadan önce biraz daha sakinken size göstermek için giriyoruz. Normalde hafta içi saat 2'de açılıyor 3.30'a kadar. Hafta sonları 11'den 3.30'a kadar. Yine kömür deneyim ocağı var. Oraya da bir giriş yapacağız o galeri alanına. Ama önce gelin müzeyi gezelim. Müzenin girişinde hemen aslında kömürün hikayesini, tarihini, Zonguldak'taki kronolojisini oradaki bir panoda görüyorsunuz ve sonra içeri giriyorsunuz. Kömür dünya tarihinde oldukça önemli bir maden. Çünkü özellikle sanayileşme döneminde 19. yüzyılda bütün fabrikalar için, trenler için, gemiler için, bütün buharlı makineler için enerji üretmek gerekiyor ve bir yakıt gerekiyor. İşte orada kömür madeni devreye giriyor. Osmanlı döneminde de çok kıymetli olduğu biliniyor ve araştırılıyor nerede çıkacak bu diye. Dolayısıyla Zonguldak bu yüzden çok önemli bir yere dönüşüyor. Taş kömürünün bulunmasıyla beraber 1829'da. Daha sonraki dönemleri adım adım görürüz ama burada Zonguldak Kömür Havzası'na ait bir maket var girer girmez müzenin içinde. Burada öğrendiğim bilgi şu ki 1836 yılında bir vurgu yapıyor. Burada bu havzada çalışacak madenciler ilk önce Karadağ'dan getirilmiş. Daha sonrasında Avusturyalı madenciler madencilik faaliyetleri için Ereğli kömür madenlerine getirildi diyor 1836'da. Müze 3 farklı kattan oluşuyor. Şu an 3. katındayız. Giriş katında bütün bu maden havzasının Zonguldak'ın bir maketi ve madenciliğin tarihi var. Burada kullanılan aletler, bütün o jeolojik bir takım detaylar var. Bir de yerin altına iniyorsunuz ki orada da madencilik nasıl yapılıyor, nasıl bir ortamdalar ve kömüre dair her şey aşağıda bir mühendis tarafından anlatılıyor. Şimdi emek yoğun bir işten bahsediyoruz. Hepimiz çalışırken çok emek sarf ediyoruz ama maden işçisi olmak öyle kolay kolay herkesin yapacağı bir şey değil. Ve biliyoruz ki ülkemizde birçok doğal afette de ilk hemen sığınılan, yardım istenen ve herkese yardım elini uzatanlar madenciler oluyor. Bunu bir kez daha bir hatırlayalım. 1930'larda bu emek yoğun iş için mahkumlar çalıştırılmış. Daha sonrasında askerlik yapma, askerlik muafiyeti koşulları oluşturulmuş ve zaman içinde farklı değişimler geçirmiş. Bugün Zonguldak, Türkiye'nin dört bir yanından kömür madenlerinde çalışmak için işçi göçü oluyormuş. Yani sadece Zonguldaklılar çalışmıyor sonuç olarak. O yüzden gerçekten kendilerinin emeklerini çok iyi fark etmemiz ve o saygıyla onları iyi hatırlamamız, haklarını vermemiz gerekiyor.
Evet, sizi burada aslında bir mühendis içeride gezdiriyor. Kafanıza göre gelip girmiyorsunuz. Daha şu anda bir girişteyiz. Daha önce aktif olarak çalışan bir madenin gerçek girişi ve galeri alanına doğru ilerliyoruz. Sağ tarafınızda kalan küçük boşluk cep veya sığınak olarak adlandırdığımız demir yolu hattı üzerinden vagonların geçişi esnasında bu bölgede ilerlemekte olan personelin sığınması için yapılmış alanlar. Madenlerde basıncın üstten ve yandan olduğu yerlerde uygulanan poligon dediğimiz tahkimat biçimi ahşap malzemelerin birbirini sıkıştırmasıyla oluşturulmuştur. Madenlerde çakarken yüzeyin ısınması ve olası bir kıvılcım atması durumunda ortamda bulunan metan gazı ya da kömür tozunu patlatabileceği için çivi gibi ürünler kullanılmaz. Madenlerde kullandığımız bizim için önemli araçlardan bir diğeri de metan sensörleri. Metan gazı havadan daha hafif olduğu için tavanda birikiyor. Bu sebeple sensörlerimizi tavan asmak suretiyle konuşlandırıyoruz. Metan gazının en tehlikeli olduğu seviyeler %5 ila 15 arasındaki dilimler. Ortamdaki metan gazı seviyesi %5 konsantrasyona ulaştığında gerekli ısı ya da alev kaynağıyla buluştuğunda patlayabilir, kritik eşiğe gelmiş demektir. Patlaması durumunda kendi hacminin 9 katı kadar büyüyen basınçlar oluşturabiliyor ve yine patlaması durumunda maalesef maden içerisindeki sıcaklık 1800 ila 2500 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklara çıkabilir. %15 ve üzerinde bir oran ulaştığında ise ortamda yeteri kadar oksijen kalmadığı için patlamaz, ancak bu sefer gazın boğuculuk özelliğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kaç saat geçiriyorlar? Mesai saatimiz 7,5 saat, 7,5 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Normalde atmosferde oksijen miktarı %21. Biz de aşağıya %19,5'un altına düşmeyecek şekilde basıyoruz. %19,5'a düştüğünde yine onun içinde sensörlerimiz var. Sensörler alarm verir. Çalışan personelin eğitim süreçleri ne kadar eğitimden sonra madene iniyorlar? Şöyle, yeni başlayan bir personelin ilk etapta 21 günlük bir eğitim süresi var. Bunun 10 günü teorik, 11 günü pratik olarak eğitim yapılıyor ama bu süreçte de bu eğitimi tamamladıktan sonra hemen siz hani artık öğrendin, kömür üretmeye başlayabilirsiniz gibi bir durum yok. Bir hiyerarşik kademeli mi? Usta çırak ilişkisi bizde sürekli olarak devam ediyor. Ve son depremdeki enkaz kurtarma çalışmaları esnasında gündeme gelen ya da meşhur olan değil, domuzlama dediğimiz tahkimat biçimiyle oluşturulmuş bir ayak. Sol tarafınızda kalan ahşap malzemelerin birbiri üzerine dizilme suretiyle yapılan sistemin ismi de domuzlama. Derine kadar inmiş oluyoruz. Yaklaşık 65-70 metre buranın derinliği. Son noktada da dönüş yapacağımız bölümde de yaklaşık 59 metre deniz seviyesinden Şu an yukarıdayız. Zonguldak'taki en derin nereye iniliyor maden? Eksi 630 metre Kozlu'da üretim yapılıyor. 630. 720 metrede de üretim için hazırlık yapılıyor. 1200 metreye kadar rezerv kontrolü yapıldı bölgede. Denizin altında da Tabii. devam ediyor değil Aynen. mi? Asıl kömür damarımız aşağıdaki yaklaşık yarım metre yüksekliğindeki bölüm. Ne kadar yaşını söylemiştiniz? 300 milyon yıllık olduğu tespit edilmiş. 300 Oluşması 1 milyon. milyonla 150 milyon yıl arasında sürüyor zaten. Yani ülkedeki en iyi kömür bu diyebilirim. İşte çimento sanayisinde, demir çelik sanayisinde, elektrik üretiminde. Isınmada da kullanılıyor ama ısınma için lüks bir kömür de denilebilir. Sanayi için şu an vazgeçilmez önemli Tabii bir zaten yakıt. bölgede mesela Kaç yıl daha gider bu? 30 yıl yıl olarak net bir şey söyleyeyim, daha fazla gider. fazla gider mi? 1.3 milyar ton civarlarında bir rezervden bahsediyor ki bu hani şu an net olarak bilinen hani tahmini şey yapılan da 2,5-3 milyar ton arasında. Hani 4 çeşit kömür var. Turba, lignit, taş kömürü, antrasit dediğimiz. Antrasit bizde yok. Hı hı. En iyisi onda karbon miktarı içinde %94 ve üzerinde. Hı hı. Taş kömüründe 70'te 85 arasında değişiyor. Lignitte de 55 ve altında. Hı. Kalorine Bu orta bağlı üstü olarak. mü diyelim? En üstün bir altı gibi mi? En üstün bir altı diyebiliriz. Hani antrasit bizde olmadığı için ülkedeki en iyisi olarak da adlandırabiliriz. Baksana çok iyi. Kömür karası. Şuradan itibaren. Burada dolaşıyor olmanın en güzel tarafı inanılmaz güzel detaylı bilgilere ulaşıyorsunuz. Hem teknik olarak hem jeolojik olarak bütün bu kömür madeninin ve kömürün kalitesi, oluşumu, bu alanlarda çalışması, iş güvenliği, madenciliğin nasıl katmanlardan oluştuğu ve ne kadar zorlu olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Bu arada milyonlarca yıla dokunuyorum burada. Öyle düşünün. Çünkü kömürün kalitesini yaratan şey içindeki bir takım tabii ki mineraller, farklı maddeler falan ama aynı zamanda kaç yaşında olduğu da. Bu tünelin ucu madencilerin temiz havayla buluşmasını sağlayan tünel, yani Varagel.
Müzenin girişinde ya da çıktığınızda hemen sağda Zonguldak Taşkömürü Havzası'ndaki maden işyerlerinde iş kazası sonucu yaşamını yitirenlerin anısına burada isimleri duvara yazılmış. Gerçekten maden şehitleri onlar. Burada isimlerini görebiliyorsunuz. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere anı. Gerçekten burada önemli bir anıt. Maden şehitlerinin yıllara göre isimleri var ama aynı zamanda altta memleketleri nereli oldukları yazıyor. Kozlu Zonguldak, Devrek, Safranbolu, Düzce, Çaycuma gibi. Çoğunlukla Zonguldak, Devrek, Kozlu'yu görüyorsunuz ya da Ereğli'yi görüyorsunuz. Çünkü aşağıda da konuştuk. Aslında madencilik bir ailede gelenek. Dede, baba, çocuk, torun belki kuşaktan kuşağa. Hatta bir alanda uzmanlaşıp mesela tahkimci hep tahkimci olarak çocukları da gidebiliyormuş. Dışarıdan evet işçiler geliyor, eğitim sürecinden geçiyor. Bir takım hiyerarşik olarak deneyim kazandıkça kademe atlıyor. Aile geleneğinde madencilik Zonguldak'ta önemli. Müzeyi dolaşırken tesadüfen Arda Bey'le karşılaştık. Dolayısıyla Hayat Bana Güzel için birkaç sorum var. Siz kendinizi bir tanıtır mısınız Arda Bey? Teşekkür ederim. Göreviniz nedir burada? Hoş geldiniz. UNESCO Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürüyüm. Türkiye'de 3 tane olan jeoparktan birini küresel hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Jeopark'ı kısacık önce bir tanımlayalım mı? Biz Kula'da da bir Evet. değil mi gezmiştik. Bu benim için ikinci olacak bu bölge için. Kula- Jeopark nedir? Kula Jeoparkı ülkemizdeki tek küresel jeopark. UNESCO'nun bir programı bu. Aslında bir doğa koruma programıdır. Her ülke, her devlet, her şehir kendisinde gelecek kuşaklara aktarılmaya değer neleri varsa, maden olur, jeoloji olur, kültürel değerler olur. Mağaralar var burada. Mağaralar olur, Değil mi? jeolojiye giren. Kendisinde UNESCO'nun kriterleri doğrultusunda bunları koruyup gelecek kuşaklara aktarıyor. Zonguldak bu anlamda nelere sahip? Burada neleri koruma altında ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyorsunuz? Çok güzel ifade ettiniz. Zonguldak deyince tabii ki akla endüstri yani taş kömürü geliyor ama bunun haricinde bizde 4 tane temel unsur var. Doğal miras, jeolojik miras, kültürel miras ve endüstriyel miras. Doğal mirasa örnek olarak dünyanın en yaşlı porsuk ağacı bizdedir. Evet. 4121 yaşında Alaplı ilçesinin Gümeli beldesinde yer alır. 2,5 saat bir mesafe varmış. Zamanımız yeterse ben o ağaçla yan yana gelmek istiyorum. Bu bilgi doğru mu diye çok merak edip çok baktım. Sizden de teyit ettik. Tabii ki doğrudur. Bu ağacın 3 tane özelliği var. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı, dünyanın en yaşlı 4. ağacı, bir de Türkiye'nin en yaşlı ağacıdır. Biz buradayken mağarada görmek istiyoruz ama burada farklı mağaralar var. Cehennem Ağzı mağaralarını biz görecektik. Bir Tabii. Herkül hikayesiyle ben onu anlatacağım ama siz bir başka mağaradan daha bahsettiniz. Tabii ki efendim. Bu görsel o mağaraya aittir. Gökgöl mağarasıdır. Yaklaşık 350-400 milyon yaşındaki kayaçların içerisinde oluşmuş harika bir damla taşı mağarasıdır. İçinde bir dere geçer. Görmenizi muhakkak tavsiye ederiz. Zonguldak'taki ziyarete açık 2 mağaradan birisi de burasıdır. Merkeze çok uzak değiller değil 3 mi? kilometre. Bu arada şu kuşu görünce aklıma geldi. Bölgeye ait endemik türler, kuş olur, bitki olur. Mesela porsuk ağacından bahsettik. Özellikle altını çizeceğimiz bir şey var mı? Tabii ki Gökgöl mağarasında bundan yaklaşık 3 yıl önce bir tür keşfedildi. Şöyle tırnak büyüklüğünde şeffaf, karidese benzeyen bir canlı. Akademisyenler araştırmaya devam ettiler. Acaba bu başka yerde de var mı? Epey uğraştılar. Yazışmalar, çizişmeler derken bakıldı ki dünyada sadece Gökgöl mağarasında yaşayan bir canlı türü. İsmi de Gamarus tümaf. Ne bu, balık mı? Kurbağa mı? Kuş Bir mu? kabuklu canlı. Kabuklu. Hani böyle denizlerde yaşayan Böcek gibi. Böcek gibi evet bir canlı. Çok keyifli bir iş yapıyorsunuz, onu söyleyeyim. Çok bir de sağ olun. doğayı seven biri için anlattığınız her kelime çok heyecan verici. Cehennem Ağzı mağarasının Aha, fotoğrafını göstereyim. Orayı göreceğiz zaten gidip. Herkül'ün 12. görevi burada gerçekleşiyor. Evet. Buradaki hikaye bitiyor. Herkül bin bir türlü kahramanlık yaptığı için çevre halkı Herkül'ün ismini o topraklara vermek istiyor. Herkül Türkçe ismi. Herakles Romaca, Heraklia Yunanca. Heraklia ismi zaman içerisinde Heraklia, Erakli ve Ereğli oluyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Alın size etimoloji. Ve Türkiye'deki... Bayılıyorum ben böyle. Bu isimler nereden geliyor? Zonguldak'ın ismi nereden geliyor? Bakarız ama Ereğli'ye bakmak aklıma gelmemişti. Sizden duymuş oldum. Türkiye'deki diğer Ereğlilerin de bu Heraklia'dan, hatta bir rivayete göre Trabzon Araklı'nın da Ereğli'den, Heraklia'dan geldiği rivayet edilir. Zonguldak'ı da hemen isterseniz ifade edeyim unutmadan. Lütfen. Burada 1800'lü yıllarda kömür bulunduktan sonra Fransızlar burada kömür çıkartmaya başlıyor. Mühendisliği. Burada Göl Dağı diye bir bölge var. Çaycuma istikametinde yukarıda kalıyor. Orayı nirengi noktası olarak belirliyorlar.
Göl Dağı, Zone Göldak. Zone Göl Dağı, Göl Dağı bölgesi anlamına gelen bu tabiri kullanıyorlar. Zondan Zon. Zonguldak'a geçmiş olması Zone Göldak olmuş Zonguldak. Çok güzelmiş. Rivayete göre. milyon yıl yaşında karşısındaki bir mağara yapısının içine gireceğiz. 875 metreymiş. Aslında Cehennem Ağzı mağaralarını görmek listemde vardı. Bu da Zonguldak'a gelince sürpriz. Hadi girelim bakalım neler göreceğiz. Çok değişik. Muhteşem. Kadın ne rengi var? Yüzüğü kafasında tacı varmış gibi falan. Oldukça uzun gerçekten. İnanılmaz. Ciddi bir mesafe ediyorsun. Bu arada çok ferah bir mağara. Genelde mağaralarda nefes sorunu olanlar, astım olanlar, kalp hastalıkları olanlar için uyarılar vardır evet. Ama benim girip gezdiğim mağaralar içinde hem aydınlatmasıyla hem de ferahlığıyla önemli bir yere geldi. Hatta en ferah mağara olabilir şu ana kadar gezdiğim. Biz Susası'na doğru yürümeye devam ettik. Bir yerden sonra daha farkını göreceğim. Göreyim diye düşünebilirsiniz çünkü çok uzun. Fakat sonra suya kavuşuyorsunuz. Daha da devamlı bir yolumuza devam edeceğiz. Geldiniz mi? Aşağısı uzun kummuş, arkada da Kapuz plajı vardı. Bunlar aslında Zonguldak'ın içindeki halkın ulaşabildiği plajlar. Böyle çok keyifli gözüküyor. Biz de böyle yolda duralım bir çay içelim dedik ama aynı zamanda burası bir balık restoranıymış. Yani kafe, çay, tost, sahil için geldiğinizde ya da balık yiyebiliyorsunuz. Ben dayanamadım. Dedim ki bir de mezgitinizden yiyelim bakalım. Bir küçük salata mezgit de yapacağız. Böyle yol kenarı bir yer. Ama koku çok cezbedici. Of çok güzel gözükmüyor mu? Ay dur önce fotoğrafını çekeyim. Gene klasik çekmeden bozdum ya. Bu arada fiyat da söyle diyorsunuz. Ben zamansız olsun diye videolar fiyat bilgisi vermiyorum ama bunu karşılaştırmayı sevenler de var anladığım kadarıyla. Şurada fiyatlar yazıyor. Bir kişi için yarım kilo fiyatları, kilo fiyatları burada balıkların göre. Mesela mezgit yarım kilosu 500, kilosu 900 mü? Ne? Yarı yarıya değil yani. Sıcak geldi bir anda. Tabii ki elle dalıyoruz. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kuş sesleri. Mis gibi bir sabah Ereğli'ye geldik. Aşağı yukarı 45 dakika falan yol yaptık. Cehennem Ağzı mağaralarına geldik. Herkül'ün hikayesine ve mitolojik derinliklere dalacağız bugün. Sonra sizi küçük bir müzeye götüreceğim. Sonra buraya özgü lezzetlere bakacağız. Yani bugün Ereğli günü, akşam başka da bir sürprizim var. Mitolojiye göre M.Ö. 1200'de efsanevi Argonos seferi sırasında buraya gelen Herakles, Kral Eritros'un kendisine verdiği 12 adet görevden en zor olanı bu mağarada gerçekleştirilmiştir. Benim mitolojik hikayemse buraya gelmeden önce yaptığım okuma daha farklıydı. O biraz daha aşk ihtiras. Onu da içeride anlatayım. Oo, giriş ürkütücü yalnız. Bu ne? Ay aşağı inme duygusu hiç gelmiyor. Aşırı karanlık. Ben buraya girmem. Gerçekten cehenneme girer gibi içime bir klostrofobik sıkıntı çöktü. Gir bak anlayacaksın. Ay içim sıkıldı. Ay çok içim sıkıldı. Gir bak. Ay bu ne? Bu nedir? Böyle bir şey olur mu ya? Ay sesler de geliyor şıldır. İnsan merak da ediyor biliyor musun?
Allah Allah Allah. Ay bu ne be? Ay tamam buraya kadar. Hayat bana güzel. Burada bitti şu anda. Ben inemeyeceğim. Cehennem Ağzı mağaraları dediğinde 3 mağaradan bahsediliyor. 3 tanesinden bir tanesi burası. Burası kilise olan kısmı, yani aslında Roma-Bizans döneminden günümüze geliyor. Roma döneminde Hristiyanlığın yasak olduğu zamanlarda ibadet etmek için bu tür kayalar ve mağaralar genelde Türkiye'de farklı yerlerde de kullanılmış. Saklanmak için, ibadet etmek için. Burası onlardan biri. Hatta Aziz Nikolas'ın Lahti'nin de burada olması gerektiği söyleniyor ama yok. Dilek kuyusu mu varmış burada? Hadi buyur. Şimdi ne biliyoruz buranın bir dilek kuyusu olduğunu? Emin miyiz? Şurada bir delik var. Orası dilek kuyusu. Vallahi içinde para var. Biz biliyorsunuz su gördük mü, böyle bir birikinti gördük mü, dilek milek severiz. Dilek dilemeyi, adak adamayı. Nereden bakarsanız bakın, milattan önce geliyor bu zamanlara kadar. İnsanlar burada dualar etmiş, dilekler dilemiş, ibadet etmiş. Böyle enerjisi olan yerleri de bizler, ziyaretçiler, inanan insanlar özellikle dilek dilemek için kullanıyorlar. Tabii suların akmasıyla o yosunlaşma, yılların verdiği o aşınmalar ve bu doku inanılmaz bir dekor oluşturuyor mağaranın içinde. Tatlı bir serinlik ve bu enerji ve görsellik çok hoş. Bu arada 3 mağaradan üçüncüsü Ayazma denen, içinde su olan, doğal gölet olan, döneminde de çok eski yıllarda da sarnıç olarak da kullanılmış, şehre su taşımış ama bugün orayı göremeyeceğiz çünkü orası kapalı. Ama gelin Herkül'ün mağarasına, yani Herakles'in mağarasına diğer adıyla gidelim. Cehennem Ağzı mağarasına ismini veren cehennem girişini yapalım. Gittik. Paramızı verdik, kişi başı 200 lira. Müze kartımızı aldık, ışıkları yaktırdık. Bu arada gerçekten çok uzun boylu iri biri için zor bir giriş. Şimdi benim bildiğim hikayeye gelelim. Biliyorsunuz Zeus çapkın ve farklı insanlarla ve farklı tanrılarla ilişki içinde. Ölümlü bir kraliçeyle ilişkisinden Herkül doğuyor, yarı tanrı. Tabii ki kraliçe Hera buna öfkeleniyor çünkü ihanetinin canlı kanıtı. Herkül diğer insanlardan daha güçlü ve dayanıklı. Fakat Hera onu cezalandırıyor ve bir cinnet anında karısını ve çocuklarını öldürüyor. Kendine geldiğinde bunun bedelini, kefaretini ödemek istiyor ve bir kahine gidiyor. Ve kahin de ona 12 tane imkansız görev tamamladığında kefaretini ödeyeceğini söylüyor. O 12 görevin en zor olanı ve sonuncusu Cehennem Ağzı mağaraları, şu an bulunduğum yer, yani yer altına, cehenneme inmesi ve oranın bekçisi olan 3 başlı yılan kuyruklu köpek Kerberos'u yeryüzüne çıkarması. Kerberos burada mıydı acaba? Gel. Dolayısıyla bu zorlu görevi de tamamlayıp ölümsüzlüğe kavuşuyor ve kefaretini ödüyor. Kerberos ise ağzından salyalarıyla zehirler saçan çok vahşi bir canavar ve yeryüzündeki zehirli otlar onun salyalarından oluşmuştur deniyor. İşte o yer altına iniş, Hades'in dünyasına iniş, bir anlamda cennetle cehennem arası ve ölüme meydan okuma yeri burası. Ay şurada da bir şey var, oyuntu var. İnsan bir huzursuz oluyor. Şurada yatan bir şey varmış gibi o kayalar var ya, burada da Kerberos'u okuyunca zihin ne kadar acayip bir şey. O gölgeleri, ışık oyunlarını ve o kabartıları yatan büyük bir şeymiş gibi görebilirsiniz yani. Wow. Şimdi Herkül'le ilgili hayal kırıklıklarım. Kerberos'u yakalamış bir Herkül'ü bulduk sahilde, parkta. Kendisine bir poz verelim dedik fakat yanına gelince ne göreyim? Bir yaşlı çıktı, 2 güdük, bacak boyu kısa, vücut geniş, tuhaf yani. Kerberos'tan daha tuhaf buluyorum şu an Herkül'ü. Hayallerimin Herkül'ü bu değildi. Hemen şöyle denizin kıyısına bir gelip bakalım dedik. Kıyı boyunca çünkü oturup bir şeyler yiyen içen insanlar vardı. Burada piknik alanı gibi düşünün. Aslında herkes kendi kahvaltısını getirmiş ama parkta ağaçlar altında böyle çay bahçeleri falan da var. Belediyenin yeri de var. Böyle bir çay kahvelik park molası. Bu arada şu uzakta teknelerin yanaştığı yerin arkasında gördüklerinizde balıkçılar. Yani balık yemeye gelmek isterseniz
Demin gördük ya hani belediyenin kahvaltı eden yerleri vardı parkın içinde. Hemen onun yanında şurada da balıkçılar var. Kıyı boyunca bulursunuz zaten. Tabii ki aynı zamanda çileğin de kenti. Sadece çileğin değil, uzakta da sanayisi gözüküyor. Sahil boyu kahvaltı edenleri görüp gidiyoruz, bakıyoruz. Herkes kendi evinden getirmiş yemeğini yiyor. Burada da böyle bir kayıkhane var kıyı boyunca. Herhalde o kayıkların, teknelerin sahipleri kendi önlerindeki masalara evlerinden yemeklerini getirmiş. Oh mis gibi kahvaltı ediyorlar ama biz daha kahvaltıcı bulamadık. Pideci mi bulsak? Osmanlı Çilek Evi. Şimdi diyeceksiniz ki nedir bu? Şudur, Osmanlı çileği buranın Ereğli'nin, Karadeniz Ereğli'nin önemli coğrafi işaretli bir ürünü. Daha böyle küçük, hafif pembemsi ama aroması ve lezzeti çok yoğun olan, zamanında buralarda toplandığı gibi Osmanlı Sarayı'nın mutfağına gönderildiği için halk arasında da Osmanlı çileği denen Ereğli çileği. Burası da bir çilek evi. Şimdi Mayıs ayındayız, havalar yeni ısınıyor. Bakalım çilek çıkmış mı? Merhabalar. Böyle çeşit çeşit reçellerimiz var. Ereğli kadınları tarafından yapılıyor. Taze taze sepette çilek bulamadık ama çileğin reçelini bulduk. Üzerinde diyor ki 1930 Karadeniz Ereğli Osmanlı çilek reçeli. Şöyle bir tutuyorum, çok yoğun meyve olduğu için içini de görmüyorum. Tane büyüklüğünü göreyim dedim. Bayağı küçücük küçücük ve bol taneli görebiliyorum şu anda. Bak mini mini. Bayağı bol meyveli bir reçelden bahsediyoruz. Görselinde de açık renk pembeli böyle beyazlı gibi görünüyor. Böyle kırmızı kırmızı bir çilek değil ama lezzeti aroması yüksekmiş. 600 lira bu. Evet. Kavanozlar küçükler. Küçükler kavanozlar 350 TL. Bu ne kadar? O 550 TL. Bu da 550 konserve kabak tatlısı. Hemen Osmanlı çileğinden sonra yanda komşusu Elbek Dokuma Evi. Elbek bezi buranın coğrafi işaretli ürünlerinden bir tanesi. Keten pamuk dokumaymış. Hem serin tutan hem dayanıklı. Osmanlı döneminde kalınından yelkenli bezleri yapılırmış. Ne derler? Yelkenli, teknelere yelkenli yapılırmış. Giyiminden örtüsüne bir sürü şey ama bugün ne yapılıyor bilmiyorum. Kapalı. Elbek bezi maceramızın da sonuna geldiğimize göre hiçbir şey göremedik, size gösteremedik ama merak edenler peşine düşebilir. El dokuması, tezgahlarda dokunan keten ipek karışımı hem ferah, serin tutan hem dayanıklı kumaşlarmış. Coğrafi işaretli ürün olarak bir tek burada karşıma çıktı. Başka bir yerde görürsem size gösteririm. Şimdi biz Ereğli Müzesi'ni ararken harita bizi biraz oraya biraz buraya gönderebiliyor. İşte o zaman ne yapıyoruz? Mahalle aralarına giriyoruz. Değişik şeyler keşfediyoruz. Burada bir deniz kızı keşfettik. Baktım bu mahalleyle deniz kızının ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Sadece deniz kızı efsanesinden bahsediyor. Hani tarihte, farklı dönemlerde birçok yerde karşımıza çıktı. Onunla ilgili bir bilgi ve bir deniz kızı. Evet, ben de deniz kızlarına inanmak istiyorum. Severim ben öyle şeylere inanmayı. Bu arada müzeyi ararken şurada güzel müziği gelen, hoş da restore edilmiş bir bina var. Bir kafe, kahvaltı etmedik. Bakalım mı? Buraya özgü bir şeyler de bulur muyuz Ereğli'de? Çekim yapa yapa geldik Zonguldak'ta. Hani böyle bir ekmeği varmış ya, cevizli, tahinli falanlı filanlı, öyle şeyler bulunur mu? Aslında şöyle, önceden haberimiz olsaydı yapardık. Kabaklı gözlemesi mesela meşhurdu. Herkes de bilmez. Evet. Ama ben çıkartıyorum bazen ama hafta sonları oluyor. Yapmadık bu hafta. Kabaklı gözleme sadece buluyor. Tamam ama Bir yerde bulma şansınız işte nerede buluruz? bulamazsınız. Yapan yoktur. Çileği bulamazsınız. Bitti. Var dediler, çıktı şimdi zaman dediler. Bulabiliyorsak keşke bulabilsek. Ne diyorsunuz ya? Bir dakika. Osmanlı çileği öldü mü? Bir dakika, ben şu an çok bir kahırdayım. Kabaklı gözleme ama bulamazsınız. Osmanlı çileği ama onu da bulamazsınız. Kalmadı maalesef. Bitti mi yani? Acı bu. Maalesef. Siz buralı mısınız? Zonguldaklı Buranın mısınız? yerlisiyiz. Ereğli'nin yerlisi. Evlerde de mi yapılmıyor? Ya Çilek mi? köylerde Çilek. belki çok nadirdir. O da işte düğünlerde, bayramlarda falan yapan bulabilirsiniz. Köylerde bulabilirsiniz. Geç köylerde de kimse kalmadı artık. Herkes şehre. Ay ben şu an kahroldum. Bütün Zonguldak bitmiş adoslar. Üst katı var galiba. Üst böyle. katı da Burası var. restoran kafe. Evet, ben resim öğretmeniyim. Üst katındaki bir odada benim resim atölyem. Ne güzel. Özel derslerimi veriyorum. Yakıyor musunuz bunları kışın? Yakıyorum. Yani dekor değil sadece. Yakıyoruz.
Aa, şu an Ereğli'nin en tatlı yerini bulmuş olabiliriz. Çok sevdim. Şimdi şeyi merak ettik biz. Deniz kızı var. Neden burada deniz kızı var? O konuda bir şey var Aslında mı? şöyle, burası Ereğli ilk yerleşim bölgesi. Sabah işte balıkçılar denize giderken oradaki bir kuyuda bir tanesinin deniz kızının çıkıp saçını taradığını görüyor. Ve bunu Bir dakika, böyle dilden bir dile dakika. yayıyor. Aslında Burası olay bu. Ereğli'nin ilk yerleşimi deniz balıkçı kasabası. Evet. Dolayısıyla burada balıkçılar yaşıyor Tabii ki. eskiden. Evet. Ve bir deniz kızı gördüğü rivayet ediliyor. Evet, yani kuyudan çıkan saçını tarayan. Kuyudan çıkan bir deniz kızının Denizden gördüğü gelmiş. rivayet ediliyor. Çok tatlı. O şey ya sabah neyse oraya girmiyorum. Evet, Sabaha evet. kadar. Bana da öyle geliyor ama yani rivayet aslında böyle. Keşke bunu da yazsalarmış. Bu tatlıymış aslında. Aslında bu hikaye daha ilginç. Evet yani orada deniz kızı efsanesi her yerde anlatılır. O öyle der, bu böyle der diye genel bir bilgi var. Biraz Ama böyle- bu buraya ait bir Evet, hikaye. buraya ait bir hikaye. Çok teşekkürler. Bizim sizden bu hikayeyi dinleyesimiz varmış demek ki. Kabaklı gözlememizi yemedik ama belki sizin yolunuz düşer, siz yersiniz. Olmadı bir çay kahve için bizden selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ereğli Müzesi'ne geldik. Müze aslında sahil yolunun bir üst paralelinde diyebiliriz. Burası 19. yüzyılın sonundan Osmanlı döneminden günümüze gelmiş Halil Paşa'nın konağı. 3 katlı bir konak. Ortada hani böyle sofası olan odalar oraya açılır filan. Klasik ahşap işlemeleri olan konaklar vardır ya, onlardan biri. Burası hem etnografya müzesi hem arkeoloji müzesi gibi hizmet ediyor. Civardan çıkan buluntular da burada var. Aynı zamanda Karadeniz'e ait yaşamın, kültürün izlerini de içerideki objelerle takip edebiliyorsunuz. Müze gezmeyi sevenler hem bir etnografya müzesi hem bir arkeoloji müzesi bulacak bu küçücük konakta. İkisi bir arada. Bakar mısın şunun güzelliğine? Kapı portalıymış. Bizans dönemi, İsa'dan sonra 4-5. yüzyıl. Fakat bu nereden buraya gelmiş? Bir de onu bir küçük yazsanıza ya. Şu kutular neymiş? Barut kutularıymış. Altınları küpe yapmışlar, gördün mü? Ne kadar güzel ama. Bileklikler, kemerler, kolyeler. Burası yine benim oda. En sevdiğim. Bak burada Karadeniz kent sikkeleri yazıyor. Bu da bu kentin döneminde zengin olduğunu gösteriyor. Yani kendi sikkesini bastıracak kadar zengin bir kentmiş döneminde. Şimdi bunlar erisin. Bir de yolda aldığımız çileğin tadına bakalım pidemiz pişerken diye merak ettik. Bir tane boş pide istedik tereyağıyla. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Şöyle kahvaltıya hoş geldiniz. Şu an yemek yemenin mutluluğu mu, çileğin mutluluğu mu bilemedim ama çok keyfim yerinde. Bak bir çay kaşığına 2 çilek girdi, gördün mü? Evet, pidemiz de geldi. Bu arada pidemiz incecik, tereyağı güzel. Bunlar Osmanlı çileği değil, normal çilek. Bildiğin normal yemelik çilek. Önce bu normal çilek mi Evet, çıkıyor? evet. O ne zaman çıkıyor? Bu valla bayramdan sonra çıkar anca. Havalar soğuk gitmeydi. Aslında bayrama kadar çıkacaktı. Biz bunları işte o zaman mevsiminde, Ekim ayında fideleri böyle yapıyoruz. Bunların yanında ekmek parası oldu diye satıyoruz. Ha, bunu ne kadara satıyorsunuz? 100 lira böyle. Bakayım şöyle bir. Ya sen çilek mi olacaksın? Göremedik de tadamadık da neyse artık kısmet, bir dahakine daha sıcakta İnşallah geleceğiz. nasip olur. İnşallah. Bir dahakine toprağında çilek görmek isteyen sıcak zamanda gelirse böyle Mayıs sonu, Haziran Ören Bozaklar'a gidiyorsunuz. Kimi buluyorsunuz? Bak isimleriniz ne? Emine Hanım siz? Benim Nermin. Emine Hanım'la Nermin Hanım'ı buluyorsunuz. Bahçelerinde varmış. Bir dahakine gelirsem ben sizi bulacağım. Bul gel. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Yollardan bildiriyorum. Uzun bir yolculuk yapıyoruz. Bu porsuk ağacına gitmeye çalışıyoruz. Çünkü özel bir ağaç. Gidince anlatacağım. Ama haritada sizi farklı yollara atabiliyor. Alaplı yönünden gidin siz mutlaka. Bir sürü farklı köylere girip çıkıyoruz. Böyle tek arabanın geçeceği daracık yollarda traktörlerle karşılaşıyoruz filan. Bu arada yol uzun, çok sıvı tüketmeyin. Yol kenarında şöyle arabayı çekip doğaya da karışamıyorsunuz. Biz cami mami deneyelim dedik. Yani nedir o camilerin içler acısı hali demek istiyorum. Bu bir yerde iki yerde değil, Türkiye genelinde de maalesef böyle
kıyı köşe köylerde yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Bunu da bir genel bilgi olarak buraya bırakayım. Siz böyle gidin aşağı inin. Bu tarafa dönün. Burası Gümeli, aşağısı Gümeli işte. Tamam. Siz hiç ağaca gittiniz mi? Ağaca mı? Ağaç böyle fotoğraflarda çok büyük görünüyor da gördünüz mü? Ha, porsuk ağacı ama görmediniz siz. Tamam. Sağ olun. Hayırlı işler diye anladı çekim yaptığımızı. 2 saattir yol yapıyoruz. Gördüm en güleç kadına yol sordum. Çok tatlı. Gümeli, Gümeli yazıyor. Aha. Hayat benim her anımı yaşadıkça sevesim var. Sonunda Gümeli Tabiat Anıtı yazısı hoş geldiniz diyor. Uzun zamandır yaptığım en zorlu yol bu. Şimdi biz böyle Asya'da bir dağın başında tapınağa gelmiş gibiyiz. Yani muhteşem ağaçlar, muhteşem bir doğa, korkunç bir yol, mis gibi bir hava, hepsi bir arada. Şu an yanımızda bir hışırtı var, yılan mıdır, ot mudur, kalkıyorum ben. Kertenkeleyim. Muhteşem çeşit çeşit kuş seslerini dinliyorsunuz. Şehir ve insan o kadar uzaktaki. Alabildiğine dağlar. Şimdi şöyle bir etrafını dolaşalım mı? Yürüyelim. Köklerinde atlaya atlaya yürüyorum. Şöyle bir merdivenden doğru geleyim. Dev yahu. Ay şuna baksana. Muhteşem bir şey bu. Hala dönüyoruz. 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 Hala dönüyoruz. Hala sizle ilk konuştuğum noktaya gelmedim. Hala dönüyorum. Gelmedim ve şu anda tam turumu tamamladım. Böyle bir ağaçtan bahsediyoruz. Arkamda gördüğünüz bu porsuk ağacı gerçekten ilk hali değil. Bu dünyada kök saldığı ilk halinin üstüne torununun torunu kendi içinden doğmuş bir ağaç. Yani 4000 küsur yaşında bir ağaçtan bahsediyoruz. Türünün en yaşlı örneği dünyada ve dünyadaki diğer tür ağaçlar içinde de en yaşlı 4. ağaçmış. Güncel veri de bu. Bu arada ağaçla ilgili şöyle ilginç bir bilgi de var. Bu ağacın çok enteresan görsel olarak güzel meyveleri var. Şu an görmüyoruz ama meyvelerin dışındaki etli kısımdan sonrası zehirli insanlar için. Ama bu zehirli meyve aynı zamanda kanser tedavisinde ilaç sanayinde ham madde olarak da kullanılıyormuş. Bu arada kendi içinden yeniden doğan ve binlerce yıldır hayat bulan bir ağacı görmüş olmak gerçekten çok keyifliydi. Siz de doğaya, bütün bu keşiflere meraklıysanız bence bu yolu yapmaya değer. Buraya gelecek olanlara tavsiyem Alaplı üzerinden gelmeniz, Alaplı yolundan gelmeniz. Böylece belki daha kolay olabilir. Bir noktadan sonra asfalt yol bitiyor, orman yolları başlıyor. Dolayısıyla aracınıza buna uygun olması ya da sürücülüğünüze güvenmeniz ya da o yollara girmeyi göze almanız gerekiyor. Dolayısıyla yollarda ormancılar çalışıyor, ne bileyim kıştan çıkışsa sular akıyor falan, böyle bir yol. Bu arada Türkiye'de enteresan bayramlardan biri Alaplı'da kutlanıyormuş. Ramazan bayramının 4. gününde Alaplı Kızlar Bayramı adı altında. Yerel halk Kızlar Bayramı diyor ama aslında ilk çıkışı Gençler Bayramı. Sosyal yapıda aslında çok fazla birbirini göremeyecek gençler giyinip süslenip bayram zamanı Alaplı'da yollara çıkıyorlar, caddelere çıkıyorlar, sokaklara çıkıyorlar ve birbirlerini görüp tanışmak isteyenler orada sohbet edebiliyor. Bir çeşit sosyal, topluca görücü usulü tanışma diyebiliriz. Bir çöp çatanlık bayramı diyebiliriz. Birçok güzel evlilik de bu yolla yapılmış bu arada.
Böyle enteresan bir bilgiyi görünce de sizinle paylaşmadan edemedim. Zonguldak, Batı Karadeniz'de gerçekten bambaşka, çok farklı ve çok güzel bir şehir. Yerin altı bir dünya, inanılmaz hikayeleri var. Yerin üstü bambaşka, %50'si yeşil alan ve ormanlardan oluşuyor. Gerçekten doğası, tabiatı güzel. Deniz var, balıkçılık var. Dolayısıyla Zonguldak'ta bize çıkacak çok hikaye var. Evet, biz 4000 yaşındaki ağacı görememişiz adoslar. Hayat bana güzel anı, bunu öğrendiğim andı. O sırada kayıtta olsaydık, yüzümü görseydiniz. Gümeli'de kahvede bir kahve içip mola verdik. İşte oradaki insanlarla sohbet ederken dediler ki hayır, o 1000 yaşında olan 2 kilometre daha gidecektiniz. Evet, siz böylelikle öğrenmiş oldunuz. Siz bizim yaptığımızı yapmayın. Oraya kadar çıktıysanız 2 kilometre daha gidin. 4000 yaşını geçmiş olan ağaç 2 kilometre ötedeymiş. O zaman Hayat Bana Güzel'i takip edin, abone olun, yorum ve önerilerle bizi destekleyin. Katılla yollara devam etmemiz için ayrıca destekleyebilirsiniz. Beyaz baklava denen şey nedir acaba? İlk kez hayatımda duyuyorum, hiç de görmedim, hiç de yemedim. Uzun sürede kısık ateşte pişiyor. Bak işte bol cevizli, bu pişmiş. Tamamen el açması, içinde ceviz var Tamamen ve çok yavaş yavaş mı pişiriliyor bu? Evet. Makbulü öyle yani. Makbul öyle. Peki Evet. şerbeti? Bol şerbet mi, az şerbet mi? Biraz Şerbet- kuru mu? Biraz koyu şerbet olacak. Yani kıyır olması lazım. Geleneksel yani eskiden kadınlar daha güzel yapardı. Yani zannetmeyin ki yani eskiden yapılmıyordu. Eskiden daha şahanesi yapılıyor. Bu da baklavanın kenarlarından olan bir değerlendirme tatlısı. Bu saraylı diye geçiyor yani. Baklava bitince bunlar artıyor. Kenarında kesiyoruz. Bunları içine koymuyoruz. Baklavanın sizin elde açtığınız hamurunun kenarından artan hamurla Evet. da bunu yapıyorsunuz. Evet. Daha açık bir şey bu. Daha kırmızı. Kırmızı daha makbul. Diğeri coğrafi işaretli. Evet. Kolay gelsin. Doğru söyleyeyim, hiçbir kadınla karşılaşmayı beklemiyordum. Evet, çünkü Türkiye'nin her yerini geziyoruz. O şehre özgü geleneksel el sanatları, zanaatlara bakınca genelde erkek ustalarla karşılaşıyoruz. O yüzden bir kadın görmeyi beklemiyordum. Tebrikler. Elinizdeki bastonun ağacı kızılcık mı? Kızılcık. Öyle okudum çünkü. Devrik bastonu kızılcık. Neden kızılcık seçiliyor? Daha sağlam olduğu için. Belini kırarken de kırılmaz Aynen öyle. baston. Sağlamlığı açısından kızılcık. Devrik bastonun özelliği. Tek bir bütün parça üzerine bir yılan figürü gibi hep okumuşum ama sizde farklı bir şey de var şu an elinizde. Bu şekil farklı da yapıyoruz makineyle ama devrek bastonun özelliği yılandır. Neden Aynen. yılan peki? Biliyor musunuz? Yılan devrek bastonu hediye ettiğinizde de hediye ettiğiniz kişiye sağlıklı uzun ömür dilemek. Ya yılan Evet. şifanın, sağlığın Evet, da evet. simgesidir. Zaten Aynen. tıpta da kullanılır. Tıpta da kullanıldığı için Aslında yılan. tamamen sağlıklı, uzun bir ömür Evet. dilerken Asıl hediye. figürümüz yılan. Oo. Bunlar ağacın kendi budakları Evet, mıydı? kendinden budaklı. En çok saatimi, Evet. zamanımı verdim dediğiniz. Buna 4 gün uğraştım. 4 gün. Evet. Gerçekten. Hem el işçiliğidir. Ha bak burada çok Bunun belirgin. çevrimi farklıdır. Çevrimi dediniz bu dolaşma Yılanı, evet. yılanın. Bakın bu sopanın etrafını dolaşmıştır. Hı hı. Bu tam dolaşmadan kıvrılıyor. Peki bu figürler zaten geleneksel kullanılan desenler mi? Her usta kendince bir desen mi geliştiriyor? Yani biz bunu çizerken kafamızdan bir gelişiyor. Öyle mi? İster istemez gelişiyor. Ha, kendiniz Çiziyoruz, evet. tasarlayıp doğaçlama falan Aynen, bir şeyler de yapıyorsunuz. Ormanda doğal yetiştiği gibi bakın. Ha, ne enteresan. Kurt yemiş. böyle. Kurt mu yemiş bunları? Evet. Ha. Ormanda doğal yetiştiği gibi böyle ama sağlamdır kızılcık olduğu için. Peki fiyatlar nasıl? Bastonların fiyatları? Modellerine göre değişiyor. Az Özel önce bastonlar gördüğünüz var. şu hani sapıyla gövdesi tek veya Evet. 2 yılanlı olan vardı. Ha, şunu Bunları mesela 3.000 liraya veriyoruz. 3000 lira. Evet. Deminki o ikili Şunlar olan şu muydu pahalı ikili? olanlar şunlar. İkili olanlar bunu da 3500. Bir de o budaklı olan. 10 lira. Bakabilir miyiz? O 10.000'liği bir daha bir görelim. Yani şu işlemesi mi zor bu yapısından dolayı? Budakları yitirmeden bu yılanı işlemek çok zor. Çünkü bu ağacın kendi budakları. Siz ne zamandır baston yapıyorsunuz? Ben 10 yıldır yapıyorum hemen hemen. Kurslara gittim. Kursa gittiniz. Evet, kurslara gittim. Daha sonra sınavına girdim. Ustalık belgesi aldım. Öyleli. Evet. Ustalık Yani belgesi sevdim alınıyor. baston yapmayı. Usta çırak ilişkili bir iş bu. Evet. Var mı çırağınız? Yok. Arkadan Çırağımız. gelen. Eşim. Gerçekten mi? Eşime alıştı. Emekli olduktan Asıl sonra eşim usta o alıştı. derken ben hani espri olsun diye nezaketten söylediğini düşündüm biliyor musun? Değil eşim.
Çok tatlı. Emekli olduktan sonra kendisi alıştı. Ya, Beraber çok yapıyoruz güzel, şimdi. çok İkimiz güzel. çalışıyoruz. Tebrik ederim. Bana eşlikçi geldi. Çok teşekkür ederim. Kırılmaz. Güle güle. Sağ olun. Bastonumu aldım da gidiyorum. Şimdi biz Devrek'te Baston Park'tayız. Burada bir sürü eski çarşı alanından çıkarılmışlar. Burada farklı küçük küçük atölyeler oluşturulmuş. Ustalar burada çalışıyor ve yaptığı bastonları satıyor. Aynı zamanda da bir park alanı. Orada ileride bir müze var. Müzede aslında bu Devrek bastonun çıkış hikayesini tam doğru bilgisiyle bulur muyuz ona bakacağım. Müzenin girişinde duvarda en sevdiğim şeyi buldum. Yerel ağızlar en sevdiğim şeylerin başında geliyor. Bak ne diyor? Hıştama bakan. Ne demek sence? Hışırtı yapma gibi, yani böyle ses çıkarma gibi bir şey. Hıştamanın anlamı o. Anda bunda. Öyle böyle. Bazardan çükündür aldım. Yani pazardan kırmızı pancar aldım. Hadi buyur. Eccük öteye git bakalım. Eccük öteye gidelim, hadi gel. Beri bak, beri bak. Biz şimdi sadece baston göreceğiz diye girdik, bir evle karşılaştık öncelikle. Evet. Nedir burası? Burası Hamidiye Konağı ve Baston Müzesi. Hamidiye Devrek'in eski ismi, Osmanlı zamanındaki ismi. Burada gördüğünüz eşyalar da Devrek halkının zamanında kullanıp müzede sergilenmesi için verdiği eşyalar. Devrek'te bastonculuk ne zaman başlamış? Neden bu baston meselesi, özellikle yılanlı baston bu kadar önemli? Devrek'te bastonculuk milli mücadele döneminde başlıyor. Ali Ziya Efendi başlatıyor. Şöyle ki Güney cephesinde orada savaşırken Osmanlı zamanında orada İngilizlere esir düşüyor Ali Ziya Efendi. Normal mesleğinde de marangoz olduğu için orada İngiliz subaylarına dayanık olarak asa yapıyor. Daha sonra esir takasında tekrar devreye geliyor. İşte eşine, dostuna, büyüklerine bu şekilde asa yapmaya, baston yapmaya başlıyor. Daha sonrasında o artık bir ticari faaliyete dönüşmeye başlıyor. Bir süre böyle devam ediyor ama tam bastonculuk artık Devrek'te biteceğine yakın. Burada gördüğünüz gibi Münteker Çelebi tekrar bastonculuğu yaşatan, tekrar Bir yeşerten usta olarak usta ikinci olarak. bir isim ortaya çıkıyor. Bu iki baston manda kemiğidir. Devrek bastonunda manda kemiği ve manda boynuzu hala kullanılır. Öyle mi? Ha, Evet. Kızılcık ağacı diye okumuştuk. Kızılcık ağacı zaten kullanılır ama onun haricinde manda kemiği ve manda boynuzu, manda boynuzları sap kısımlarında, manda kemiği de genelde gövde kısmında kullanılır. Kemiği işlemek Çok zordur. Bunu yapıldığı tarihler 80'ler varsayarsak o zamanları makinelaşma yok, tamamen el işçiliği zaten. böyle bir bastonun satış fiyatı var mı, yapan satan? Biliyor musunuz fiyatları nasıl? Var, ortalama 1000 liradan 2000 lira civarlarında Böyle kemik başlar. ve sedefli falan bir şey. İşte yapılan işçiliğe göre 50, 60, 70, 80. Ya 100 bence ben de öyle bir şey duyma yani Değişir. öyle 2000 lira falan varsa hemen ben almak istiyorum şu anda. Yapılan işçiliğe göre baston değişir. Burada 50-60. her ustanın bizde kendine özgü bir İmza, imzası formu vardır. var. Biz pek anlamayız ama mesela atıyorum böyle bir baktığımızda bu başka ustamız buna der ki bu Mürvet Okur'un bastonu. Veya Vay, işte der, çok kendi havalı şeyin yalnız bu bastonu. söylediğiniz şey. Evet, Düşünün. herkes kendi aslında bir Bir imzası. usta var. hangi ustanın yaptığını anlayabiliyordur Anlıyorum, ancak. evet, anlıyorum. Devrek simidi yer misiniz? Belki de yersiniz çünkü Devrek'teyseniz sadece bastonun peşine düşmeyin. Bir de gelin buraya özgü olan Devrek simidini deneyin. Orijinal simit dut pekmezinde kaynayarak yapılan simit. Biz şimdi soğuk pekmezde yapıyoruz. Soğuk pekmezde yapıldığı zaman yumuşak oluyor. Kaynayan pekmezde yaptığın zaman da sert oluyor, gevrek oluyor. Ama orijinali gevrek olması zaten değil mi? Esas orijinali o tabii. Odur. Ama şimdi kimisi gevrek baktığı zaman bayat zannediyor. Peki o zaman gerçek Devrek simidini bulmak zor mu artık? Zor değil de işte yapmak lazım. Yapmak lazım. Evet. Tios Antik Kenti bir Roma kentiymiş zamanında. Tiyatrosu var, bazilikası var, işte ne bileyim hamamları var. Tam bir Roma kenti özelliklerini taşıyor. Çok güzel bir manzaradayız. Şu an kalenin olduğu yüksek noktadayız. Aşağıda liman. Şurada yeşilliğin olduğu aşağıdaki arazide de su kemerleri, biraz ileride amfitiyatrosu da görülüyor. Birazdan oraya da gideceğiz. Onun içi de girilip görülebiliyormuş. Bir bazilika da varmış. Ama şu manzara, yani bütün bu sahili görmek gerçekten çok keyifli. Tam bir gözlem noktası gibi burası. Manzara noktası.
biraz Tios Antik Kenti'ni söyleyeyim. Aslında Karadeniz'de denize kıyısı olan, özellikle böyle bir antik kent görmek pek rastlanan bir şey değil. O yüzden de buranın önemi ne derseniz Pergamon Krallığı'nı kuran kişinin doğduğu yer diye de geçiyor. Akşam güneşine doğru keyif yapanlar. Denizin attığı ağaçlara çatık diyorlar burada. Cam, deniz kabukları, orijinal deniz kabukları. Çakıl taşları orijinal. Denize gidenleri kıyıya tekrar geri veren denizin Tabii getirdiklerini denizden topluyor. gelenler elinden gelenler aslında. Ya çok Ben- güzelmiş denizden gelenler, elimden gelenler. Ben- Bakabilir miyiz? Tabii. Bunlar da denizin attığı şeyler, yosunlar musunlar. Çatuk denen denizden gelen atıkları, ahşapları, camları toparlıyorsunuz ve heykeller yapıyorsunuz. Ben hiç ellemedim. Bu deniz yaptı. Çok güzel gerçekten. Arkaya baksana. Çok güzel. Yani İnanılmaz. şu çizgiler Van Gogh mu çizgileri böyle? Evet, şu dalgalar değil mi? Burası sizin atölyeniz. Aynı Evet. zamanda da satış yeri değil mi? Alırsalar da satıyorum. Alsınlar ama bence. Burada çok emek var gözüküyor. Bir kere siz bir topluyorsunuz, sonra onun doğal formuna göre onları bir araya getirip Evet. anlamlı bütünler ve hikayeler yaratıyorsunuz gibi. Vallahi benim hiç konuşmama gerek yok. Denizin yarattıklarıyla benim yaratıcılığım ortak. Ben o fırtına olduğu zaman da herkes fırtınayı sevmez. Korkar. Ben fırtına çıksın diye bakarım yani. Size yeni malzemeler Tabii geliyor değil mi? yeni malzemeler Kıyıya getirir. neler vuracak? Ben de onlardan böyle takıştırıyorum böyle. O ona yakışıyor, bu buna yakışıyor falan gibilerinden. Kaç senedir yapıyorsunuz bunu? Vallahi hiç bilmiyorum ki ben. Çocukluktan böyle elip alıp ağaçlara falan bakardım. Bu sonradan bir hobi gibi değil. Çocuklukta bile içinizde olan bir şey. Tabii, Zaten tabii. denizin kıyısına gidiyordunuz. Tabii, zaten toplamayı seviyordunuz. Evet, deniz kıyısında deniz çocuğuyuz. Biz deniz burada, evimiz burada. Buralısınız. Tabii buralıyım. Öğretmenim ben, ilkokul öğretmenim. Öyle mi? Aa ne güzel. O Sizden şekilde başka var mı Filyos'ta ya da Yok, şeyde Zonguldak'ta? benden başka enayi yok gibi. Estağfurullah öyle demeyin. Kim uğraşır mı demek istediniz? Çok uğraştırıyor Yani, galiba çok sizi bu. tabii uğraş. Bir de ben bunu severek yapıyorum. İlla ki para kazanacağım derden falan yok. Hatta birisi de istediği zaman şunu vereyim, bunu vereyim dediği zaman da aldığı zaman da bir çocuğum gitmiş gibi hissediyorum yani. Sosyal medya hesabı ya da bir yerden size ulaşabilirler mi? Nereden size ulaşabilir? Instagram hesabım var. Instagram hesabını He. söyler misiniz? Türkçelik Mehmet. Türkçelik Mehmet. Evet. Yukarıdan Filyos sahilini güzelce izledik. Sonra aşağı indik. Kıyı boyunca keyif yapanları, gün batımını bekleyenleri ve balık restoranlarında oturanları gördük. Dedik ki bizim neyimiz eksik? Mevsim bize ne getiriyorsa soframıza o gelsin dedik. Mezgit var, hamsi var, istavrit var. Bunlar deniz balıkları, olta balıkları. O yüzden Filyos'un akşamını bu saatte balıkla yapıyoruz. Bence siz de bunu yapabilirsiniz buraya geldiğinizde. Çok fazla seçenek var. Çok da uzun bir sahil. O yüzden şöyle bir dolaşın, keyfini çıkarın. Biz daha kendi halinde, mütevazi, hatta arkadaki kaleye yakın bir noktadayız. Şimdi balığımızı yiyeceğiz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Filyos sahilinde, Karadeniz'de günü batırıyoruz. Gün batımlarına veda etmeyi ben bile özlemişim. Yollar, yeni hikayeler, yeni keşifler bizi buluşturacak. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, ilgileneceklerle videoyu paylaşmayı, yorum ve önerilerle katkı sağlamayı unutmayın. Bu arada lütfen hype edin, katılla bizi destekleyebilirsiniz. Yollar bizi bekliyor çünkü sezon açıldı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay. Gidiyorum.